Star Trek Strange New Worlds 3. sezon 4. bölüm, nostalji dolu, eğlenceli bir macera ve Teğmen La'an Noonien Singh için harika bir gösteri. Ancak biraz daha derin olabilirdi. Şimdiye kadar Star Trek Strange New Worlds 3. sezon, romantizmden korkuya kadar birçok farklı türe daldı ve A Space Adventure Hour, 1960'lar dönemine ait eğlenceli bir cinayet dizimi sunuyor. Her zaman güvenilir Jonathan Frakes'in yönettiği A Space Adventure Hour'ın, Trek'le ilgili her şeye göndermelerle dolu olması şaşırtıcı değil. Bölüm, Paul Wesley'nin William Shatner'ı son derece gerçekçi bir şekilde taklit ettiği, Star Trek orijinal serinin muhteşem bir parodisi olan The Last Frontier'la başlıyor. Bunun bir bölümünü seve seve izlerdim. Ancak Strange New Worlds, The Last Frontier'ın post tarzı jeneriğinden sonra her zamanki gibi işine geri dönüyor. Enterprise, çöken bir nötron yıldızını incelerken, Kaptan Christopher Pike, La'an'ı yeni holodeck teknolojisini test etmekle görevlendirir ve bu da eğlenceli ama bir o kadar da tehlikeli bir maceraya yol açar. Star Trek Strange New Worlds 3. sezon, A Space Adventure Hour'la şimdiye kadarki en eğlenceli bölümünü sunuyor. Uzay macerası saatinin büyük bir kısmı holodeck'te geçiyor. La'an yeni teknolojiyi sınırlarına kadar zorlamaya çalışırken, Teğmen Scotty, Enterprise'ın geri kalan sistemlerini çalışır durumda tutuyor. La'an, Amelia Moon adlı bir dedektif hakkında okuduğu hikayelere dayanarak holodeck'te bir cinayet gizemi yaratmaya karar veriyor. Tıpkı Kaptan Jean-Luc Picard'ın Star Trek yeni neslin holo güvertesinde sert dedektif Dixon Hill'in yerine geçmekten keyif alması gibi, La'an da eski usul bir cinayeti çözme şansını değerlendiriyor. La'an, kara film tarzında bir seslendirme ile bizi kurgusal bilim kurgu dizisi Son Sınır'ın oyuncu kadrosunu da içeren gizemle tanıştırıyor. Gerçekçi karakterler yaratmak için holodeck'te Enterprise mürettebatının ışınlama düzenekleri kullanılıyor. Bu, dizinin tüm ana oyuncu kadrosunun eğlenceye katılması ve böylece çok farklı karakterleri canlandırma şansı yakalaması anlamına geliyor. La'an, farklı potansiyel şüpheliler arasında gezinirken farklı bir bakış açısı için Teğmen Spock'ı işe alıyor. Çok geçmeden holo güvertenin güvenlik protokolleri arızalanır. Bu yüzden La'an ve Spock, cinayeti çözmenin yanı sıra hayatta kalmakla da ilgilenmek zorunda kalırlar. Sonunda bir uzay macerası saati, TNG'nin Elementary Dear datasına gönderme yapan akıllıca bir gelişme sunar ve La'an, holo güverte teknolojisinin henüz tam ölçekli dağıtıma hazır olmadığını fark eder. La'an, Strange New Worlds'un ilk holodeck bölümlerinde parlıyor. Star Trek Strange New Worlds dizisinin ilk bölümündeki tanıtımından bu yana, La'an Noonien Singh, dizinin en ilginç orijinal karakterlerinden biri haline geldi. Dizinin ilk 2 sezonu boyunca kötü şöhretli zalim Khan Noonien Singh ile olan bağlantısı ve Gornlarla olan geçmişiyle yüzleşti ve 3. sezonda gerçek anlamda gelişmeye başladı. Holodeck arızalanmaya başlamadan önce, La'nın Amelia Moon rolünde çok eğlendiği aşikar ve onun bu eğlenceli halini görmek harika. Dizideki ilk çıkışlarından bu yana bir karakter olarak çok gelişti ve A Space Adventure Hour ne kadar ilerlediğinin harika bir örneği. Biraz şaşırtıcı bir şekilde La'an ve Spock bölümün sonunda romantik bir ilişkiye başlıyorlar. İkinci bölümde bu durum biraz ima edilmiş olsa da hem La'an'ı hem de Spock'u mutlu görmek istesem de bu özel çifte tam olarak ikna olmadım. Holodeck arızalanıp Enterprise motorlarından giderek daha fazla güç çektikçe gemi bir gama patlamasıyla sıkışıyor ve kaçınılmaz bir yıkımla karşı karşıya. Holodeck hikayesinden sarsıcı bir kopuş ve her şey çok hızlı bir şekilde işlendiği için sanki mürettebatın geri kalanına bir şeyler vermek için bölüme gereksiz bir an eklenmiş gibi hissettiriyor. Bir uzay macerası saati. Star Trek'e bir aşk mektubu. Bir uzay macerası saati, hepsini listelemek için çok fazla Star Trek göndermesi içeriyor. Ancak çeşitli Trek serilerinin hayranları bölüm boyunca serpiştirilmiş göndermeler bulacaklar. Açılış sahnesi, gemiye silah ateşi düştüğünde karakterlerin kendilerini yere atmalarıyla tam anlamıyla abartılı bir TOS bölümü gibi hissettiriyor. Holodeck simülasyonu boyunca birçok karakter, klasik Star Trek repliklerine ve anlarına atıfta bulunuyor. Örneğin, Paul Wesley'nin canlandırdığı The Last Frontier filminin yıldızı Maxwell Saint, başka bir cesetle karşılaştığında, Lee Woods'a kurbanın gerçekten ölüp ölmediğini soruyor. Woods, Dr. McCoy'un klasik TOS sloganının tersine, "Benim doktor değil, oyuncu olduğumu biliyorsun değil mi?" diye yanıtlıyor. Bir uzay macerası saatinin yaratıcı ekibinin
Star Trek'i sevdiği aşikar. Ancak aynı zamanda kusurlarını da dile getirmeye istekli olmalarını takdir ediyorum. Örneğin, Ian Maxwell'in rol arkadaşı Adelaide Shaw'la The Last Frontier'in yaklaşan iptali hakkında röportaj yaptığında, Shaw, kendisinin repliklerinin ve efektlerinin her bölümde giderek kısaldığından yakınıyor. Bir uzay macerası saati, Star Trek serisine ve temsil ettiği her şeye hayran olan kişiler tarafından yapılmış inanılmaz eğlenceli bir saatlik yapım. Star Trek orijinal seri, dönemine göre ilerleyici bir yapım olsa da, kadın karakterleri erkek karakterleri kadar iyi geliştirilmemişti. Yine de bir uzay macerası saati, Star Trek'in umut yayma ve nesiller boyunca hayranlara kendilerini görebilecekleri bir yer sunma becerisine odaklanıyor. Uhura'nın konuşması, bir şeyin hayranı olmanın nasıl bir şey olduğunu mükemmel bir şekilde anlattığı için bölümün en önemli anlarından biri. Bir uzay macerası saati, karakter keşfiyle daha da derinleşebilirdi. Ancak Star Trek Strange New Worlds'u açıkça seven ve temsil ettiği her şeyi seven kişiler tarafından yapılmış, inanılmaz eğlenceli bir saatlik yapım.